Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bu konu zaman zaman gündemimize gelecek. Her ne kadar bu konuya dönmeyelim artık geriye desek de yaşanan olaylar bizi mecbur ediyor. Öyle oyunlar oynanıyor ki bu coğrafyanın üzerinde. Allah biliyor ki her gün yeni birisiyle karşılaşıyoruz. Bugün yine internette bir arkadaş bana bildiride bulundu. Dedi ki efendim böyle böyle birisi var. Daha önce ben bir vesile karşılaşmıştım. Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olduğunu söylüyor. Ve şeyhlikten ayrıldığını, istifa ettiğini söylüyor. Konuşmalar yapıyor. İnsanlar da bunu dinliyorlar ve bu adama inanıyorlar. Ki hatta ismini de kaydetmiştiler. Şöyle not ettim. Yanlış bir isim söyleyerek insanları yanıltmak, başka birisinin üzerine başka şekilde düşünmelerini istemiyoruz. Zaten biz bu isimleri verirken herhangi bir şekilde bu isimler üzerinde bir tehdit yapılsın, şu yapılsın, bu yapılsın Allah'a sığınırız. Öyle bir niyetimiz yoktur. Olamaz da zaten. Bizim inancımız bunu yasaklıyor. Bu bizim imtihanımız. Gerçek Müslümanların, gerçek müminlerin ve gerçek tasavvuf ehlinin bu bir imtihan. Evet, bu adamın adı Ferit Aydın'mış. Yani dinlemek isteyen olursa bir şekilde not etsin. Bu adam ne diyor? Ben Nakşibendi tarikatı şeyhlerindenim. Ve de ben ayrıldım. Bir şekilde istifa ettim. Şimdi size tarikat gerçeklerini anlatacağım diye bir sürü şey anlatıyor. Onun ne anlattığı önemli değil. Bir kere söylediği sözün ne kadar yanlış, ne kadar çirkin bir şey olduğunu ben şimdi size anlatacağım. Bu biraz önce söylediğim konuyla bağlantılı, ilintili olduğu birisi. Bu da muhakkak para almış birisi. Yani bunların bir şekilde tarikatı bu ülkeden söküp atmak istedikleri gerçeğini ben daha önceki sohbetlerimde size anlattım. Bunu nasıl yapacaklar? Bir zaman dediler ki işte falan yerde falan insanları öldürenler falan tarikatın mensubu çıktı. Falan yerde şu işi yapanlar falan tarikatın mensubu çıktı diyerek yıpratmaya çalıştılar. Ama Allah'ın izniyle bu tutmadı. Biraz da bizim gayretimiz de tutmadı. Bakın gidin konuşmalarımın hepsinin bir yerine sıkıştırmış söylemiştirim. Demiştirim ki Nakşibendi tarikatında kesinlikle karada avlanmak dahi yasaktır. Bunu her seferinde söylemiştirim. Birçoğunuz da demiştir ki acaba bu mübarek bunu niye tekrar söylüyor diye de aklınızdan bile geçmiştir. Kasıtlı olarak tekrar insanların aklına girsin diye sokmak için bunu tekrarladım ve nitekim sorular şeklinde geri dönüş oldu. Birçok adresime sorular geldi hep. Siz böyle diyorsunuz, buna deliliniz var mı? Siz böyle diyorsunuz, bunun nerede kaydı var diye. Ben de hepsine cevap verdim, delillerini gösterdim, kayıtlarını gösterdim. Öyle bir çabamız oldu. İnşallah bu çabamız sayesinde de artık insanlar o yalana pek inanmıyorlar. O zaman şimdi başka bir yol. Bu yol 28 Şubat sürecinde işte bazı kesimlerin oynadıkları oyuna benzer bir oyun. O dönemi yaş itibariyle hatırlamıyor olabilirsiniz. Ama ben size hatırlatayım. O dönemde birden hiç daha önce ismi duyulmamış bir tarikat çıktı. Acimendi tarikatı diye. Ve elinde sopalarla sokaklarda uzun zaman insanları gezdirdiler. Ve onları bir şekilde lanse ettiler. Bir şekilde onların reklamını yaptılar. Dikkat edin. Ondan sonra da ne yaptılar? İşte onları çirkin bir şekilde dolandırdıktan sonra sokaklarda tuttular bunların lideri konumundaki insanı yine kendi adamları olan bir hanımla güya bastılar, yakaladılar. Ondan sonra bu şekilde işte tarikatlarda bakın bu işler de var diye ki onun üstüne bazı kişileri de yine aynı şekilde kalkanlar, şunlar, bunlar hatırlayabilenler hatırlar.
Böyle lanse ettiler. Ondan sonra onları tuttu içeri attılar. Sokakta gezenler de o neyse ne diyelim onlara çirkin bir şey ağzımdan çıkar diye korkuyorum. Onun için sıkılarak söylüyorum. O günkü işte hainlerin uydurma olarak ortaya çıkarttığı insanlardı. Hatta bunları eğitildiğini 200 sene sonradan yazıldı, çizildi bunlar. 200 sene belli kamplarda eğitildiğini, tarikatın belli konularının öğretildiği, kıyafetlerinin işte şunların bunların neyse ayarlandığını bunları biliyoruz artık. Bu şekilde de bu coğrafyada bizi yıpratmaya çalıştılar. Ve hatta dışarıda işte falan tarikatı, Amerika'da falan tarikat mensupları kendilerini yaktılar. O tarikat şeyini hep onların arkasına takarak, konuşarak Türkiye'deki tarikatları, bu coğrafyadaki tarikatları yıpratmaya çalıştılar. Bu da bir yoluydu. Şimdi bu dediğimiz adam vasıtasıyla da başka bir şey deniyorlar. Fakat insanlarımız tarikatı bilse çok komik duruma düşecekler. Hemen komik duruma düşecekler. Ama insanımız tarikatı bilmiyor. Onun için ben bunun üzerinden bugün tarikat konusuna girip bize anlatmaya çalışacağım. Şimdi ne yapıyor bu adam? Ben diyor tarikata girdim. Orada şeyhlik rütbesine de ona şeyhliği kim verdi bir kere? Kim verdi? Kimden aldı? Ona şeyhliği veren kişi şeyh mi? O da tartışmalı. Tarikattan istifa etmek diye bir şey var mı? Adamları biz oturduğu koltuklardan kaldıramıyoruz. Yıllarca kalkmıyorlar. İstifa müessesesi bu coğrafyada, hele bizim ülkemizde maalesef yok. Yok ya, yok ya. Velev ki olduğunu düşünsek bile. Peki tarikatta şeyhlik emri nereden geliyor? Allah'tan. Şimdi o adam aynen şunu diyor. Diyor ki Allah bana bu görevi verdi ama ben istifa ettim. O sıra sen dinsiz oldun. Tarikatsız değil, senin imanın da yok, dinin de yok, kitabın da yok. Hangi şeyden? O görevi Allah emreder, Resulullah Efendimiz bizzatihi getirir, tebliğ eder. Bu şekilde almadınsa sen zaten şeyh değilsin. Böyle bir iddiada nasıl bulunabilirsin? Terbiyesiz adam. Nasıl sen şeyh olabilirsin? Şeyhim diyerek nasıl bu insanları aldatırsın? Hiç mi Allah'tan korkmazsın? Hiç mi peygamberden korkmazsın? Sana böyle bir görev verilmesi için senin 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl her neyse o tarikatın içerisinde mürid olarak yaşamış olman lazım. Ondan sonra mürşidin dünyasını değiştiyse, sen şeyh olarak ilan ettiyse şeyh olman lazım. Ama mürşidin seni şeyh olarak ilan etmesi için Resulullah Efendimiz'den bizzatihi emir alması lazım. Resulullah Efendimiz'den gelen bir emri ki dolayısıyla Allah'tan geliyor o. Nasıl reddedersin? Nasıl kabul etmezsin? Önce insanlıktan çıkman lazım. Önce kulluktan çıkman lazım ki şeyhlikten çıkarsın. Şeyhlikten çıkmak gibi bir şey var mı ki? Ama dediğim gibi insanlar tarikatı bilmediği için oturuyorlar, bu adamı dinliyorlar. Ya baksana şeyhmiş adam, istifa etmiş. Ondan sonra da orada eleştiriyor işte. Yani ben çok kısa bir bölümünü dinledim. Çünkü dinlemek lüzumunu hissetmedim.